Herkese merhaba. Bugün annelik estetiği ile alakalı sıkça sorulan soruları cevaplamaya çalışacağım. Doğum sonrasında başlıca karın ve meme bölgesinde deformiteler görebiliriz. Özellikle doğumda alınan kiloların kaybedilmesi sonrası karın bölgesinde hem belli bölgelerde yağlanma hem de karın cildinde ve karın kas zarında, karın kaslarında gevşeme ve sarkma görebilmekteyiz. Bununla beraber emzirme sonlandıktan sonra meme dokusunda bir artış, azalma ve bununla beraber bir sarkma da olabilmektedir. Annelik estetiği dediğimiz ameliyatlar bütünü meme ve karın bölgesindeki bu tarz estetik deformitelerin gidermesini içeren ameliyatlar bütünüdür. Annelik estetiği için uygun hasta adayı doğum sonrasında fazla kilolarını kaybetmiş, yakın zamanda gebelik planlaması olmayan, karın meme bölgesinde bununla beraber genital bölgede de belli estetik deformiteleri olan hasta grubudur. Annelik estetiğini aslında vücut şekillendirme ameliyatlarının dışında tutamayız. O anlamda ameliyat öncesi dönemde hastaların belli şartları sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Vücut şekillendirme ameliyatlarında bizim ilk etapta baktığımız şey hastanın normal kilosunda olması. Bunun da objektif olarak bir ölçümü var tabii. Vücut kitle indeksi değerinin 30'un altında olmasını istiyor. Çünkü 30'un üzerinde bir hastaya vücut şekillendirme yapmak çok doğru değil ve iyi sonuç alamıyoruz. 30'un altındaki hastalarda ama ideal olarak 25-28 arasında olan hastalarda çok daha iyi sonuç alma şansımız var. Burada hastanın eğer kilosu vücut kitle indeksinin 30'un üzerine taşıyacak bir seviyedeyse hastanın fazla kilosunu vermesini istiyoruz. Bununla beraber kilo kaybından sonraki dönemde yaklaşık 1-1,5 ay kadar da bu kilosunu korumasını bekliyoruz. Çünkü kilo kaybı yaşadığımız dönemde vücudumuz katabolizma yani yıkım fazında oluyor. Bu fazdan çıkmadan bir ameliyat yapılırsa yine yağ iyileşmelerinde gecikme yaşanabiliyor. Bununla beraber gebelik geçirmiş bir annede kilo normal olsa dahi sezaryen ameliyatı esnasında veya sonrasında erken dönemde kesinlikle karın şekillendirme veya meme şekillendirme ameliyatları yapılmaması gerekiyor. Bu hem çok tehlikeli hem de ameliyatın dinamiği açısından çok riskli. Biz şunu biliyoruz ki rahim dokusu ameliyat sonrasında yaklaşık 6 hafta kadar bir küçülmeye uğruyor ve bu küçülmeye uğradıktan sonra biz vücudu nihai şekline kavuşturabiliyoruz. Bu dönemde özellikle emzirme sonrasına kadar memelerde bir şekil değişikliği olmasını bekliyoruz ve meme bezinin normal halini alması emzirme kesildikten sonra yaklaşık 6 ay sürüyor. Ve biz bu safhadan sonra memenin büyütülmesi, küçültülmesi, dikleştirilmesi gibi yapılacak ameliyatlara daha doğru bir şekilde karar verebiliyoruz. Bununla beraber sigara kullanımı çok önemli. Hastalarımızın sigarayı ameliyatlardan en az 3 hafta öncesinde tamamen kesmesini istiyoruz. Hastamızın ek bir hastalığı varsa bunun kontrol altında olmasını istiyoruz. Özellikle toplumumuzda ve annelerde çok yaygın kansızlık problemimiz var. Kansızlık sorununun da eğer saptanmışsa hastada ameliyattan önce muhakkak çözülmesi gerekiyor ve buna uygun tedavi almış olması gerekiyor. Çünkü biz biliyoruz ki vücut şekillendirme ameliyatlarında bu liposuction olsun, germe ameliyatları olsun dokuyla birlikte bir miktar kan da kaybediyoruz ve bunun yerine konması ameliyat sonrasında çok zor olabiliyor bazen. Bu anlamda ameliyat öncesinde herhangi bir tehlike yaşamamak adına hastanın normal kan değerinde olmasını istiyoruz. Bununla beraber hastalarımızın kullandığı ilaçlar, bunlar kan sulandırıcı olabilir, tansiyon, şeker ilaçları olabilir, antidepresanlar olabilir. Bunların da yine ameliyat öncesinde belli kurallar çerçevesinde düzenlenmesi gerekiyor. Annelik estetiği ameliyatı öncesinde en az bir gün önce hastalarımızla ameliyat öncesi son konsültasyonumuzu yapıyoruz. Burada hastanın şikayetlerine yönelik olarak bir ameliyat planlaması yapılıyor. Ameliyat günü hastalarımızın ameliyata aç gelmesini istiyor çünkü ameliyatlar genel anestezi altında yapılıyor. Ameliyat öncesinde muhakkak bir çizim yapıyoruz. Bu çizimi hasta ayaktayken yapıyoruz. Bu çizime yönelik olarak ameliyat planlaması ve ameliyatta yapacağımız manevralar şekilleniyorlar. Burada ne kadar doku çıkaracağımız, hangi bölgelere liposuction yapacağımız, meme dokusunun ne kadarını çıkaracağımız,
çıkaracağımız, meme dokusunu nasıl toparlayacağımız, meme başını hangi pozisyona getireceğimiz gibi çok detaylı ölçümler ve çizimler yapmamız gerekiyor ve bu çizimlerden yola çıkarak ameliyatımızın seyrini belirliyoruz. Annelik estetiği ameliyatları ortalama 4 ila 5 saat arası sürüyorlar. Hastalarımız ameliyattan sonra en az 2 gün ama genellikle 3 gün hastanede yatış planlıyoruz. Bu dönemde hastamızı erken bir şekilde ameliyattan 4-5 saat sonra ayağa kaldırıp mobilize ediyoruz ve yürümesini istiyoruz. Yine bu dönemde özellikle bol sıvı alımı, sıvı gıda tüketimi çok önemli. Çünkü ameliyatlardan sonra bağırsak hareketlerinde de bir azalma meydana gelebiliyor. Bu da hastalarda hem gaz olarak hem de rahatsızlık olarak ağrıyı tetikleyebiliyor. Ameliyat sonrasında ameliyat edilen bölgeye göre annelik estetiğinde genellikle meme ve karın bölgesinde işlem yapıyoruz. Hastamızın korse ve bir toparlayıcı sütyen kullanmasını istiyoruz. İlk 6 hafta sütyen ve korsesini kullandığı dönemde yine aktif olarak hareket etmelerini istiyoruz. Bir aydan sonra yavaş yavaş spora başlanabiliyor. Bununla beraber 6 hafta sonrasında artık ağır sporlar yapacak hale gelebiliyor hastalarımız. İlk 2 hafta özellikle yürüyüşte, karın germelerde hafif öne eğilerek yürümeyi öneriyoruz. Sonrasında daha dik bir şekilde ve daha hızlı bir şekilde hastalarımız hareket etmeye başlayabiliyorlar. Ameliyat sonrası ilk bir yıl özellikle hastalarımızın şekillerini de koruyabilmesi adına rutin olarak günlük, haftalık egzersizlerini yapmalarını, yine kilo kontrollerini de aksatmamalarını istiyoruz. Tekrar kilo alımı maalesef vücut şekillendirme ameliyatlarında istemediğimiz sonuçlara sebep olabiliyor. Bununla beraber kilo alıp kilo kaybetmelerde yine tekrarlayan sarkmalar yaşayabiliyoruz. Lenfatik masaj bir fizyoterapistin el yardımıyla yaptığı lenfatik akımı artırmak amacıyla kullandığımız bir tedavi modalitesi. Burada vücut şekillendirme ameliyatlarından sonra özellikle liposuction, karın germe gibi geniş alan ameliyatlarından sonra lenfatik akım bozulduğu için ameliyat edilen bölgede ciddi şişlik ve ödem görebiliyoruz. Manuel lenfatik masaj sayesinde bu ödemin hızlıca dağıtılması, bu sayede iyileşmenin hızlandırılması ve hasta memnuniyetimizin arttırılması mümkün oluyor. Annelik estetiği ameliyatlarından sonra oluşan izleri biz olabildiğince saklanabilecek bölgelere koymaya çalışıyoruz. Karın germe izini iç çamaşırın izi içerisinde planlıyoruz. Meme dikleştirme izini de memenin alt olunda, meme alt olundan meme ucuna doğru ve meme ucunun etrafında olacak şekilde planlıyoruz. Bu izler genellikle bir senenin sonrasında ve yıllar içerisinde soluklaşarak çok zor gelinecek hale geliyor. Burada cerrahi tekniklerin dışında hastaların genetik iz iyileşmesi de izin büyüklüğünü ve görünürlüğünü belirleme açısından çok büyük bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Bununla beraber çevresel etmenler, bunlar sigara, beslenme ve bunun gibi faktörler de iz iyileşmesini olumlu veya olumsuz olarak etkileyebiliyorlar. Ameliyat sonrasında yaraların kapanmasını takiben rutin olarak hastalara iz azaltıcı kremler öneriyoruz. Özellikle ilk 4 ayda bu kremlerin kullanılması izin azaltılması açısından yine çok fazla yardımcı olabiliyor. Eğer belirgin bir iz kalırsa bu durumda 6 aydan sonra ortalama 1 yıllık dönemde yine hastalarımız fraksiyonel karbondioksit lazer gibi iz azaltıcı yöntemlere başvurarak yine izlerini azaltırabiliyorlar. Annelik estetiği ameliyatları gebelik için bir engel teşkil etmiyor ama gebelik sonrası tekrardan benzer deformiteler oluşabileceği için özellikle erken dönemde ilk birkaç yılda tekrar gebelik düşünen hastalarda biz bu tarz ameliyatların yapılmasını önermiyoruz. Bunun yerine gebelikleri sonlandıktan sonra artık tekrar gebelik düşünmeyeceği dönemde bu ameliyatları geçirmesi tekrardan ameliyat olmamasını da sağladığı için çok daha mantıklı olabilir. Annelik estetiği ameliyatının sonuçlarının korunması için erken dönemde 6 hafta sonrasında hastalarımızın egzersize başlamasını öneriyoruz. Ve bundan sonraki dönemde kilo kontrolünü yapmaları, birkaç kilo alıp verebilirler ama 10 kilonun üzerinde kilo alıp vermelerini kesinlikle önermiyoruz. Tekrar kilo alıp vermeler vücutta yine belirli bölgelerde tekrar sarkmaları neden olabileceği için ameliyat sonuçlarını da bu anlamda negatif olarak etkileyebiliyorlar. Bu videomuzda annelik estetiği yani mama makeover ameliyatlarıyla alakalı çok sıkça merak edilen soruları cevaplamaya çalıştım. Başka videolarda görüşmek üzere, sağlıklı günler dilerim.